Merhaba arkadaşlar, Peri Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Sizlerle bir önlük süveter çalışması yapacağız. Süveterimi biraz daha bir zaman önce başlamıştım ama videosunu yayınlamak, örgüyü tamamlamak içimden gelmedi. Vatanımızın ve milletimizin durumu belli. O yüzden utanarak ve çekinerek bu videoyu yayınlıyorum ama bir şeylerle uğraşıp meşgul olmak zorundayız. Buradan tüm Türkiye'me çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim bir daha göstermesin. Tüm depremzede ve yaralı kardeşlerime şifalar diliyorum. Allah'a emanet ediyorum hepsini. Süveterimize tarifine başlarken ön kısımdan anlatmak istiyorum. Bu kısımda tekstil tipi örgü başlama ile başladıktan sonra 8'er ilmek bant ayarladım. Daha sonra popcornlu bir bölüm yaptım. Orta kısma da yine popcornlu bir model seçtim. Bu modeli çok beğenerek ördüm arkadaşlar. Süveterin büyük bedenini örmek için bir model, daha büyüğünü örmek için 2 model ekleyebilirsiniz benim sayılarıma. Bu kısımda 41 ilmeğim var. 41 ilmeğin üstüne 10 ilmek eklediğinizde bir model daha eklemiş olursunuz. 51 ilmekle daha büyüğüne, 61 ilmekle daha büyük bedenlerini yapabilirsiniz. Ön kısmı yaka kısmına kadar modelli ördükten sonra bu kısımlarda omuz oyuntusu yaptım. Daha sonra ilmeklerimi şişimde bıraktım. Arka kısmı da sadece etek kısmına popcorn çalışması yaptım. Diğer bölümlerini düz ördüm. Az bir oyuntu da arka kısma yaptıktan sonra omuzlarını tığla birleştirerek dikişini de yapmış oldum. Daha sonra bağcık yaptım. İki yanına bağladım. Bağcıkların tarifini de yaptım. Şiş numarası ve ip markası verdim yine örgüye başlarken. Süveterimin büyüklüğü de 1-1,5 yaşa uygun arkadaşlar. Video sonunda santimle ölçü verdim. Ayrıca haroşa çizgileri sayarak, ayarlayarak arka kısmı biraz daha uzun yaptım. Hep birlikte başlayalım. Örecek tüm arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Örgümüze başlıyoruz arkadaşlar. 2 yumak ipimiz var. İpimiz Kartopu Baby One marka. 100 gram 250 metre. Benimle aynı renkte örmek isteyenler için renk No K331. Diğer malzememizde bir tane örgü şişine ihtiyacımız var. Ben misinalı şiş kullanıyorum. Kollarımdan rahatsız olduğum için, misinalı şiş daha az yorduğu için misinalı şişi tercih ediyorum. İsteyen arkadaşlar da düz şişle örebilir. Eli sıkı olan arkadaşlar 3,5 numara şişle yapabilir. Eli bol olan veya normal olan arkadaşlar da benim gibi 3 milim şişle yapabilir. Şişimin milimini de bu şekilde yazıyla gösteriyorum. 71 ilmek atarak başlayacağız arkadaşlar. Örgümüze ben ilmeklerimi atıp hazırladım. Sayıp kontrol ettim. Şimdi başlıyoruz. Tekstil tipi örgü başlama ile başlayacağız süveterimizin ön yüzüne. Kenar ilmeğimi örüyorum. Birinci sıramız bir ters bir düz örgü öreceğiz arkadaşlar. Kenar ilmeğinden sonra bir tane ters ilmek örüyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Tekrar bir ters ilmek, bir düz ilmek, tekrar ters ilmek, düz ilmek. Ters ilmeğim ve düz ilmeğim. Bu şekilde birinci sırayı tamamlayacağız. Düz yüzde tarife devam edeceğim. Bir ters bir düz sıramızı tamamladık. Şimdi ikinci sıradayız. Bu sırada düz ilmeklerimizi çevirerek öreceğiz arkadaşlar. Kenar ilmeğini örüyorum. Daha sonra düz ilmeği örmeden önce şişimi düz yüzden ters yüze doğru bu şekilde tutuyorum. Daha sonra düz ilmeğe şişimi takıyorum. Şişten çıkarıyorum.
çeviriyorum. Tekrar şişime takıp düz örüyorum. Devamındaki ters ilmeği gelişine göre ters örüyorum. Düz ilmekte yine aynı işlemi yapacağım. Düz yüzden ters yüze doğru şişimi bu şekilde tuttum. Düz ilmeğe taktım. İlmekten çıkardım, şişten çıkardım ilmeği, çevirdim. Çevirdikten sonra sol yöndeki şişime taktım. Düz ördüm. Devamındaki ters ilmeği gelişine ördüm. Düz ilmek için çevirdim ve ördüm. Ters ilmek, düz ilmek, ters ilmek, düz ilmek. Sıra sonuna kadar tüm ilmeklere aynı işlemi yapacağım arkadaşlar. Sıramı tamamlıyorum. Bu kısımda 5-6 ilmek kalarak tarif edip diğer sırayı da tarif edeceğim. Yaklaştık sıra sonuna. Sağ yönde en son ters ilmek ördüm. Sıradaki ilmeğim düz. Yine şişimi takıyorum. İlmeğimi aldım, çevirdim. Düz ördüm. Tekrar ters ilmek. Düz ilmeği çevirdim yine. Düz ördüm. Ters ilmek. Daha sonra yine düz ilmeğimi aldım. Çevirdim. Şişime takıp düz ördüm. Kenar ilmeğimi örmeden taktım. 3. sıra için kenar ilmeğimi örüp devam edeceğim. Bu sırada arkadaşlar bir işlem yok. Tüm ilmeklerimizi gelişine bir ters bir düz olarak öreceğiz. Ters ilmekle başlıyorum. Düz ilmek, ters ilmek, düz ilmek, tekrar ters ilmek, düz ilmek. Ters yüzden ve diğer yüzden aynı şekilde bir ters bir düz ördükten sonra tarife devam edeceğim. 2 sıra örgü örüyoruz. Bir ters bir düz. Bu sırayla beraber 2 sıra. Örgüyü başladığımızdan itibaren 4 sıra örgü ördük arkadaşlar. Örgü ördüğümüz ip ve örgümüzü başladığımız ipimiz sağ yönde. Şimdi haroşa örgüye döneceğiz. Şişimi düzeltiyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra tüm ilmeklerimi haroşa örmeye başlıyorum. Haroşa örgüyü ben ters ilmekle seviyorum. Güzel durduğu, düzgün durduğu için düz ilmekle de örerseniz fark etmez. Zaten sadece lastiği ve bandı haroşa olacağı için modelimizi etkilemeyecektir. Bu şekilde haroşa örgüyle devam edeceğim. 6 çizgi haroşa öreceğim arkadaşlar. 6 çizgi haroşayı tamamlayacağım. Daha sonra model kurulumu ve yerleştirmesi yapacağız. Örgümüzün bant kısmında sıraları tamamladım arkadaşlar. Örgümüzün bağlama ilk ipi sağ yönde bu şekilde. Düz yüzümüz bu yüz. Düz yüz için haroşa çizgileri saydığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6 çizgi haroşam var. Çeviriyorum. Ters yüzden de saydığımda yine
1, 2, 3, 4, 5, 6 çizgi haroşamız var. Şimdi 71 ilmeğimizi ayrımlarını yapacağız. Sağ yöne 2, 4, 6, 8 ilmek bant için ayırıp bir ayraç taktım. Diğer yönden de 2, 4, 6, 8 ilmek sayıp bir ayraç taktım. Daha sonra da 2, 4, 6, 7 ilmek sayıp bir ayraç taktım. Bu 7 ilmeğimizin bu kısımdaki ayraçtan önceki 2 ilmek düz yüzde sürekli ters örülecek. Bu 2 ilmek de sürekli düz yüzde ters örülüp diğer yüzde ters yüzde düz örülecek. Ortasındaki 3 ilmeği de devamlı olarak haroşa öreceğiz. Bu 3 ilmeğimize modelimizi yaptığımız sıralarda popcorn yapacağız. Haroşa bantlarımızda 8 ilmek bu şekilde kalacak. Model ve bu kısımdaki haroşalı kısmın karışmaması için aralarına 2'şer ilmek ayarladım arkadaşlar. Bu 15 ilmeğin 8 ve 7 ilmeğin toplamı 15'er ilmek. Her iki yönden de ayırdık. Orta kısımda kalan 41 ilmeğe de model kurulumu yapacağız. Modelimiz çok güzel bir model. Kız çocuk süveterine çok yakışacak bir model. Bu şekilde gösterdiğimde görünümü böyle. Popcornları var. Bu popcornlardan bu kısımdaki 3 ilmeğin tam 7 ilmeğin 3 ilmek bu kısma 3 ilmek bu kısma olunca ortadaki 4. ilmeğe popcorn yapacağız. Model sıralarında yaptığımız sıralarda yapacağız. Bu sırada model kurulumu ve ilmeklerimizin ayrımını tamamen tüm sırayı anlatacağım. Ters yüzü de anlatacağım arkadaşlar. Başlıyoruz. Şimdi kenar ilmeğimi alıyorum. Bu arada bir de tığa ihtiyacımız var popcornu yapmak için. İstediğiniz kullandığınız tığ olur. Çok kalın olmasın. Popcorn yapacağımız için küçük olsun biraz. Benim tığım eski tığlardan 2 numara 1,75 milim arkadaşlar. 8 ilmeği örüyoruz. Yedincisi ve 8.'si. Bandımız bu şekilde. Daha sonra ayracı alıyorum. 1, 2 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek de haroşa örüyorum. 3 ilmek ördüm. Popcorn yapacağım ilmeğe geldim. Tığımı takıyorum ilmeğime. 1 ilmek alıyorum tığımla. Bu şekilde düzeltiyorum. Bir zincir çekiyorum. Daha sonra ipimi tığımın üzerine alıp popcorn için dolgumu yapıyorum. İlmeğime taktım. Bir tane dolu çıktım. İkincisini çıkıyorum. Birinci dolgum. 4 dolgu yapacağız. İkincisi, üçüncüsü ve dördüncüsü. 4 tane dolgu yaptığım zaman aldığım ilmekle birlikte tığımda 5 tane ilmek var. Hepsini birlikte topluyorum. Daha sonra şişimden ilmeği çıkartıyorum. En alt sıraya popcorn'un alt sırasındaki ilmeğin içine batıyorum. Battığım ilmeği tığımdaki ilmekten kaydırıyorum. Diğer ilmeğime taktım. Popcorn ilmeğini sağ yöndeki şişime alıp sıkıladım. Popcornumuzun yapılışı bu şekilde. Daha sonra bir tane haroşa örüyorum. 1, 2 tane ters örüyorum. Bunların örülüşü aynı arkadaşlar. Ama birkaç sıra ördüğümüz zaman ters yüzden ayrımı kendini belli edecek. Düz ören arkadaşlar da ters yüzden ayarlar artık. Ayracımı alıyorum.
Şimdi 41 ilmeğimize model kurulumu yapacağız. Başlıyorum model için. Bu şekilde modelimiz. Bu arada ayracımız düştü. Takalım karışmasın. Ayraçtan sonra 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Daha sonra 4. ve 5. ilmeği şişimden çıkartıyorum. Düzeltiyorum. Sağ kes yapıyorum. 1 ilmek ajur doluyorum. 1 ilmek düz örüyorum. Tekrar bir tane daha ajur doluyorum. Devamındaki 2 ilmeği sola kes yapıp düz örüyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz örüyorum. 5 ilmek düz ördükten sonra 2 ilmeği yine şişimden çıkartıyorum. Düzelttim. Sağ kes yaptım. Bir tane ajur doladım. Bir düz ilmek ördüm. Tekrar ajur doladım. 2 ilmeği sola kes yaptım. Devamında yine 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. 6. ve 7. ilmeği şişimden alıyorum. Sağ kes yapıyorum. 1 ilmek ajur doluyorum. 1 ilmek düz örüyorum. Tekrar ajur dolayıp devamındaki 2 ilmeği sola kes yapıyorum. Devam edip 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz örüyorum. 6. ve 7. ilmeği şişimden çıkartıp bu şekilde şişime atıp sağ kes yapıyorum. 1 ilmek ajur doluyorum. 1 ilmek düz örüyorum. Tekrar ajur dolayıp 2 ilmeği sola kes yapıyorum. Ayraçtan önce 3 ilmeğim kaldı. 1, 2, 3 ilmeği düz örüyorum. Başlangıçtaki gibi 3 düz ilmekle başladık. 3 düz ilmekle tamamladık. Ayracı alıyorum. 1, 2 ilmek ters örüyorum. Devamında 1 ilmek haroşa örüyorum. Sol yönde de popcorn yapacağım. İlmeğime geldim. Tığımı takıyorum. İlmeğime bir zincir çekiyorum. Bir zincir daha çekiyorum. Tığımın üstüne ipimi dolayıp dolgularımı yapmaya başlıyorum. Birinci dolgum. İkinci dolgum. Üçüncüsü. Ve 4. dolgu. Tığımda yine 5 ilmek var. 5'ini birden topluyorum. Daha sonra bu şekilde popcorn ilmeğinin alt kısmından tığımı takıp bir ilmek alıp tığımdaki ilmekten kaydırıyorum. Taktım ilmeği diğer şişime. Çıkardık. Sol yöndeki ilmekten bir ilmek haroşa örüyoruz. 2 ilmek ters örüyoruz. Ayracı aldık. 2, 4, 6, 8 ilmek bandımız kaldı. Sol yöndeki şişte bant için haroşa örüyoruz. Kurulumun ilk sırasını yaptık arkadaşlar. Ters yüzle devam edeceğiz. Ters yüzdeyiz. Kenar ilmeğini alıyorum. Birkaç sıra ters yüzde de ilmekler kendini belli edene kadar ters yüze de çekim yapacağım arkadaşlar. Daha sonra düz yüzle çekimle devam ederiz. Tamamladık 8 ilmeği. Ayracı alıyorum.
1 2 ilmek düz örüyorum. Daha sonra 1 2 3 ilmek haroşa örüyorum. Ayraçtan önceki 2 ilmeği yine düz örüyorum. Ayracı alıyorum. Model ilmeklerindeyiz. Model ilmeklerimizin tamamını ters yüzde, tüm ilmekleri ters örüyoruz. Ajur doladığımız ilmekleri bu şekilde delik olacak şekilde açık örüyoruz. Ayraca kadar bir işlem yok. Tüm ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar, sağlık sorunları sebebiyle örgüye biraz uzak kaldım. Konuşurken ve anlatırken biraz tıkanırsam kusuruma bakmayın. Ayağımdan çok önemli bir ameliyat geçirdim. 2 ay kadar oldu. Biraz düzeldim çok şükür. Bana şifa dileyen, dua eden tüm takipçilerime çok teşekkür ediyorum buradan. Ayracımıza kadar örüp model ilmeklerini tamamladık. Ayracımı alıyorum. 1 2 ilmek düz örüyorum. 1 2 3. ilmeği kaçırmışız. Bu arada bu kısımdan takıyoruz. 3 ilmek haroşa. Daha sonra 1 2 ilmek düz ördüm. Ayracımı alıp 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 ters yüzden sırayı tamamladım. Düz yüzden modelimizin 3. sırasıyla devam edeceğiz. Modelimiz 1 2 3 4 tane sığdı arkadaşlar. Ona göre hesaplayıp bu orta kısımdaki ilmekleri bıraktım. Model 10 ilmekten oluşan bir model, artı 1 ilmek eklemeniz lazım. 4 model için ben 40 ilmek, modellerin toplamı 1 ilmek de bu kısımdaki ilmekler için ayarladım. Bu şekilde şimdi 3. sıradayız. Bandımızla başlıyoruz. Ayracı alıyorum. Banttan sonra 1 2 ilmek ters ördüm. Diğer ters yüze düz olarak bu 2 ilmeğimiz kendini belli etti. Daha sonra 1 2 3 ilmek haroşa, 1 2 ilmek ters. Ayracı alıyorum. Bu kısmın toplamı 15 ilmek. Daha sonra model kısmına gelince 1 2 ilmek düz örüyorum. 3. ve 4. ilmeği şişimden çıkartıp düzeltip sağ kes yapıyorum. 1 ilmek daha düz örüyorum. Ajurlarımın hizasına gelince, bu ortadaki düz ilmeğin yanına gelince bir ajur daha doluyorum. Bir düz ilmek, tekrar ajur doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Devamındaki 2 ilmeği şişime alıp ikisini birlikte sola kes yapıyorum. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. 4. ve 5. ilmeği şişimden çıkartıp düzeltip sağ kes yaptım. Bir düz ilmek, bir tane ajur doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum, tekrar doluyorum. Bir düz ilmek, devamında 2 ilmeği şişime alıp sola kes yaptım. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. 4. ve 5. ilmeği şişimden aldım.
sağ kes yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek doluyorum. Tekrar bir ilmek düz, tekrar doladım. Bir ilmek düz ördüm. 2 ilmeği sola kes yaptım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Bu kısımda ilk sırada, ilk düz sırada 5 ilmek olarak ayarladığımız düzler her düz yüzde ikişer tane azalacak arkadaşlar. Yine sağ kes yaptım. Bir düz ilmek ördüm. Tekrar doladım. Bir düz ilmek, yine ajur dolayıp bir düz ilmek örüp 2 ilmeği şişime alıp sola kes yaptım. Ayracımdan önce kalan 2 ilmeği düz ördüm. Ayracı alıyorum. 1 2 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 ilmek haraşo örüyorum. 1 2 ilmek ters örüyorum. Ayracı aldım. Bant ilmekleriyle devam ediyorum. Çeviriyoruz örgüyü. Düz şiş olsa dolaşmaz ama kolum rahatsız olduğu için düz şişle yapamıyorum. Kenar ilmeğimi alıyorum. Ters yüz için bandımı örüyorum. Daha sonra ayracı alıp 1 2 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 ilmek haraşo örüyorum. 1 2 ilmek düz örüyorum. Ayracı alıp model ilmeklerinin tamamını ters olarak örüyorum. Biraz hızlı örebilirim bu kısımda. Bir de arkadaşlar videoyu izlerken ayarlardan yavaşlatabilirsiniz. Örgüyü başlamadan önce tüm videoyu izleyip örgüye başlamadan bir fikir edinebilirsiniz. Size daha çok yardımcı olacaktır. Ajur ilmeklerini delik olacak şekilde örüyorum. Ayracımı aldım. 1 2 ilmek düz ördüm. 1 2 3 ilmek haraşo ördüm. 1 2 ilmek düz örüp ayracımı aldım. Bant ilmeklerini ördüm. Ters yüzde sırayı tamamladım. Düz yüz 5. sıra ile devam edeceğiz. Modelde 5. sıra ile devam ediyoruz. Özellikle söylüyorum. Durdurarak izleyenler, öğrenenler için. Bant ilmeklerindeyiz. Ayracımı alıyorum. Bant ilmeğinden sonra 1 2 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 ilmek haraşo olan bölümü örüyorum. Tekrar 2 ilmek ters ördüm. Diğer yönden iyice ilmeklerimiz kendini belli etti arkadaşlar, düz olanlar. Ayracımızı alıp model bölümüne geçtik. Bir ilmek düz örüyorum. İkinci ve üçüncü ilmeği
şişimden çıkarttım, düzelttim. İkisini birlikte sağ kes yaparak ördüm. Devamında 1 2 ilmek düz ördüm, bir ajur doladım, bir düz ilmek ördüm, tekrar ajur doladım, 1 2 ilmek düz örüyorum. Daha sonra 2 ilmeği şişime alıp sola kes yapıyorum. Bir ilmek düz ördükten sonra diğer 2 ilmek sağ kes yapılacak ilmek düzelttim ve sağ kes yaptım. Devam edip 1 2 ilmek düz ördüm, bir ajur doladım, bir düz ilmek ördüm, tekrar ajur doladım, 1 2 ilmek düz ördüm. Daha sonra 2 ilmeği şişime alıp sağ kes yaptım. Bir düz ilmek, daha sonra 2 ilmeği yine düzeltiyorum. Bu şekilde sağ kes yapıyorum. 1 2 ilmek düz, bir ajur doladım, bir düz ilmek, tekrar ajur dolayıp 1 2 ilmek düz örüyorum. Üçüncü ve dördüncü bu şekilde bu ilmekleri ikisini birlikte sola kes yaptım, bir düz ilmek ördüm, tekrar 2 ilmeği düzeltip sağ kes yaptım. 1 2 ilmek doladım, bir düz ilmek, tekrar doluyorum ajurumu, 1 2 ilmek düz örüyorum. Devamındaki 2 ilmeği sola kes yaptım, bir düz ilmek örüp model kısmındaki ilmekleri tamamladım. Ayracımı alıp 2 ters ilmek, 1 2 3 haroşa, tekrar 2 ters ilmek, tekrar ayracımı alıp bant ilmeklerimi örüyorum. Tamamladık 5. sırayı. Çeviriyoruz örgünün ters yüzünü. Artık ters yüzü tarif etmeme gerek yok arkadaşlar. 8 ilmek haroşa, 2 ilmek düz, 3 ilmek haroşa, 2 ilmek düz. Bu kısımdaki tüm model ilmekleri ters, tekrar 2 ilmek düz, 3 ilmek haroşa, 2 ilmek düz ve haroşa bantlarımız. Bu şekilde ters yüzü tamamlıyoruz. Modelimizde 1 2 3 tane bu kısımda ajur oldu arkadaşlar. Son ajurumuzu yapacağız. 1 2 3 4. sıradayız. İlmeklerimizi bu kısımda eksiltme yapacağız. Yine tüm sırayı anlatacağım. Sekizinci ilmeğim, tamamladım bant ilmeğini. Yine 2 ters, 3 haroşa. Tekrar 2 tersi örüp ayracımı alıyorum. Geldim model ilmeklerine. Ayraçtan hemen sonraki 2 ilmeği, bu arada modelimizde 7. sıra arkadaşlar. 2 ilmeği düzelttim. Sağ kes yaptım. Devam edip 1 2 3 ilmek örüp bir ajur daha doladım. 4. ajurumuzun sırası. Bir ilmek düz ördüm, bir ajur daha doladım. 1 2 3 düz ilmek ördüm. Bu kısımdaki 3 ilmeği birlikte öreceğiz arkadaşlar. Bunun için birinci ilmeği şişime alıyorum. Diğer 2 ilmeğin yönünü bu şekilde değiştiriyorum. 3. ilmeği de şişime tekrar taktım. Üçünü birlikte bu şekilde şişime alıp ördüm. Bu kısımdaki ajurlarımızın eksiltmeleri, bir tanesi burada, bir tanesi burada.
Bu kısımda V gibi oldu şimdi. Tamamlandı. Devam ediyorum. 1, 2, 3 ilmek düz, 1 ajur, 1 düz ilmek, tekrar ajur doluyorum. 1, 2, 3 ilmek düz ördükten sonra yine üçünü birlikte öreceğim ilmeğimdeyim. Düzeltiyorum ilmeklerin. Kaçırdığım için tekrar takıyorum. İkisini bu şekilde yer değiştirdim. Üçüncüyü de taktım. Üçünü birlikte şişime alıp düz ördüm. Devam edip 1, 2, 3 ilmek düz ajur doluyorum. 1 ilmek düz örüyorum. Tekrar ajur doluyorum. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Yine üçünü birlikte öreceğimiz ilmeklerdeyiz. Birinciyi şişime alıyorum. Bu şekilde yönünü değiştiriyorum. Diğer ilmeği de üzerine atıp üçünü birlikte düz örüyorum. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. 1 ajur doladım. 1 ilmek düz tekrar doladım. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Ayracımdan önceki 2 ilmeği şişime aldım. İkisini birlikte düz ördüm. Ayracı alıyorum. 1, 2 ilmek ters. 1, 2, 3 ilmek haroşa. Tekrar 2 ilmek ters. Ayracı aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bant ilmeklerini tamamladık. Modelimizde 7. sıra bu şekilde. Ters yüzden 8. sırayı tamamlıyorum. Yine aynı şekilde 8 ilmek haroşa, 2 düz, 3 haroşa, 2 düz. Tüm model ilmekleri ters. Bu kısımda aynı şekilde arkadaşlar. 2 düz, 3 haroşa, 2 düz bant ilmekleri. Modelimizde birinci aşamayı tamamladık arkadaşlar. 4 tane ajurumuz oldu. 1, 2, 3, 4. Şimdi bu kısımlara ajurların ortasındaki ilmeklere popcorn yapacağız. Bu kısma da popcorn yapacağız. Tekrar popcornlarını yaparken de yeniden bu kısımlara ayrım yapıp model kuracağız. Diğer çalıştığım parçadaki gibi gördüğünüz gibi bu sıradayız. Başlıyoruz. Şimdi yine tığımı alıyorum. Popcornlar için yanıma koydum. Bant ilmeklerini ördüm. 1, 2 ilmek ters ördüm. 1 ilmek haroşa ördüm. Şişimi bırakıyorum. Tığımı alıyorum. Haroşa ilmeklerimin ikincisine tığımı taktım. 1 ilmek aldım. 1 zincir çektim. 1 zincir daha çekiyorum. Daha sonra popcornumun dolgularını yapmaya başlıyorum. Birinci dolgum, ikinci dolgum, 3 ve dördüncüsü. Tığımda 5 ilmek olduğu zaman hepsini birden topluyorum. Daha sonra bu şekilde tığımı takıyorum. Bir alt sıradan bir ilmek alıyorum tığıma. Aldığım ilmeği popcorn ilmeğinden kaydırıp tığımdan alıyorum. Popcorn ilmeğini taktım şişime. Diğer şişime, örgü şişime alıp bu şekilde ipi yerleştiriyorum. Diğer ilmeğimi haroşa ördüm. 1,
2 tane ters ilmek ördüm. Daha sonra model ilmeklerine geçiyorum. Bu kısımda bu 5 ilmeğimizde işlem yok arkadaşlar. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. Tekrar popcorn yapıyorum. Ajurların ortasındaki ilmeklerimiz popcorn ilmeği. Bir zincir, bir zincir daha. Üçüncü dolgum ve dördüncü dolgum. 5 tane oldu tığımda ilmek. Topladım hepsini birlikte. Alt kısımdan ilmek alıp tutturup şişime alıyorum. Popcorn'u tamamladım arkadaşlar. Daha sonra 1 2 düz ilmek örüyorum model kurulumu için. 2 düz ilmekten sonraki 2 ilmeği şişime aldım, düzelttim. İkisini birlikte sağ kes yaptım. Bir ajur doladım. Bir düz ilmek ördüm. Tekrar ajur dolayıp diğer 2 ilmeği sola kes yaptım. 1 2 ilmek düz ördüm. Yine popcorn yapacağım ilmeğimdeyim. Bir zincir, bir zincir daha ve dolgumu yapıyorum. Dördüncü dolgum. Tığımda yine 5 ilmek var. Şişimden çıkardım. Popcorn ilmeğini hepsini birlikte topladım. Daha sonra alt kısımdan ilmeği aldım. Kaydırdım. Popcorn'dan sonra 1 2 ilmek düz örüyorum. Daha sonraki 2 ilmeği yönünü değiştirdim. Sağ kes yaptım. Bu kısımlardaki üçgen gibi olan bölümdeki ilmeğimizi model olarak bu şekilde kuruyoruz. Bir ajur doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Ajur dolayıp 2 ilmeği sola kes yapıyorum. 1 2 ilmek düz ördüm. Yine popcorn yapacağız. Bir zincir, bir zincir daha. Birinci dolgum, ikinci dolgum, üçüncü ve dördüncüsü. Topluyorum hep birlikte. Sıkılayıp ilmeği taktım. Daha sonra 1 2 ilmek düz, devamındaki 2 ilmeği düzeltip sağ kes yapacağız. Sağ kes yaptık. Bir ilmek ajur doladım, bir düz ilmek ördüm, tekrar ajur ve 2 ilmeği sola kes yaptım. 1 2 ilmek düz ördüm. Yine ajur ilmeği, bir zincir, bir zincir daha. Üçüncü dolgum ve
Yine dördüncü dolgum. Topladım. Sıkılayıp şişime aldım. 1 2 ilmek düz ördüm. Bu kısımda model sığmayacağı için kalan 3 ilmeğimizi de normal örüyoruz. Ayracımızı alıyoruz. Burada bir hata var arkadaşlar. Düzeltip devam ediyorum. Düzelttim. Bir sıra kaçmış örgümüzden ördüm. Ayraçtan sonra 1 2 tane ters ördüm. Bir tane haroşa ördüm. Sol yönde popcorn yapacağımız ilmekteyiz. Bir zincir, bir zincir daha. Dolgularımı yapıyorum. Üçüncüsü ve dördüncüsü. Topluyoruz. Bir alt sıradan ilmek alıp son popcornumuzu da yaptık. Popcorndan sonra bir haroşa, 1 2 ilmek ters ayracı alıp bant ilmeklerini örüyoruz. İkinci aşamada modelimizin ilk sırasını yaptık. Popcornlarımızı da ekledik. Gayet güzel bir görüntüsü var. Ters yüze dönüyoruz. Ters yüzde ilmekleri tarif ettiğim gibi tamamlıyoruz arkadaşlar. Düz yüzde anlatıma devam edeceğim. Tamamladım ters yüzü. İkinci aşamada modelimizin şimdi ikinci ajurlarını yapacağız. Bandımızı örüyoruz. Ayracı alıyoruz. 2 ters ilmek, 3 haroşa, tekrar 2 ters ilmek. Ters yüzünü de gösterdiğim zaman bu şekilde arkadaşlar. Aldık ikinci ayracımızı. Başlıyoruz şimdi. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz ördüm. 7 ilmek düz ördükten sonra ajur kısmından önce 2 ilmeğim var, çıkartıyorum. Yine yönünü düzeltiyorum. İkisini birlikte sağ kes yapıp ördüm. Bir düz ilmek daha ördüm. Bir ajur doladım. Bir düz ilmek, tekrar ajur doluyorum. Bir düz ilmek, 2 ilmeği sola kes yapıyorum. Daha sonra 1 2 3 düz ilmek örüyorum. Bu kısımda 2 ilmeği çıkartıp yine yönünü düzelttim. Bir düz ilmek ördüm, tekrar doladım. Bir düz ilmek, tekrar dolayıp bir düz ilmek örüp 2 ilmeği şişime alıp
sola kes yaptım. 1 2 3 ilmek ördüm. 3 ilmekten sonra 2 ilmeği düzeltip sağ kes yaptım. Bir düz ilmek tekrar doluyorum. Bir düz ilmek tekrar dolayıp bir düz ilmek, 2 ilmeği şişime alıp sola kes yaptım. 1 2 3 tane düz ilmek ördüm. Diğer 4 ilmeği de normal örüyorum. Ayracımı alıyorum. 1 2 ilmek ters, 3 ilmek haroşa. Tekrar 2 ilmek ters, bant ilmeklerimiz. Tamamladık sırayı. Ters yüzü tamamlayıp düz yüzde ikinci ayracımın olduğu bölümde tarife devam edeceğim. Düz yüzde ikinci ayracın olduğu kısımdayım. Ayracı alıyorum. Daha sonra 1 2 3 4 5 6 ilmek düz örüyorum. 6 ilmek düzden sonra 7. ve 8. ilmeği şişimden çıkarttım, düzelttim, sağ kes yaptım. 1 2 ilmek düz ördüm, bir tane ajur doladım, bir düz ilmek ördüm, tekrar doladım, 1 2 düz ilmek, devamındaki 2 ilmeği şişime aldım, sola kes yaptım. Bir tane düz ilmek ördüm. Daha sonra 2 ilmeği yine düzeltip sağ kes yaptım. 1 2 ilmek ördüm. Düz ilmek, ajur doladım. Bir düz ilmek ördüm. Tekrar ajur dolayıp 1 2 düz ilmek daha ördüm. 2 düz ilmekten sonra 2 ilmeği şişime aldım. Sola kes yaptım. Bir düz ilmek, daha sonra yine 2 ilmeği sağ kes yaptık. 1 2 ilmek düz, ajur doladım, bir düz ilmek ördüm, tekrar ajur dolayıp 1 2 düz ilmek ördüm. Devamındaki 2 ilmeği şişime alıp sola kes yaptım. 2 4 6 ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek. Model kısmı bitti. Diğer ilmeklerimizi durumuna göre uygun örüyoruz. İkinci ayracı alıp bandımızı tamamlıyoruz. Düz yüzü ve ters yüzü. Ajurlarda 1 2 3 tane ajuru doladık. 3 tane delik oldu. Ters yüzden sıramı tamamlayıp düz yüzde yine ikinci ayracın olduğu bölümde devam edeceğim arkadaşlar. Modelimizde son ajurlarımızı yapacağız arkadaşlar. Yine ikinci ayracıma kadar ördüm. Daha sonra 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. 5 ilmek düzden sonra 2 ilmeğimin yönünü değiştirip sağ kes yaptım. Devam edip 1 2 3 düz ilmek ördüm. Bir ajur doladım. Bir düz ilmek ördüm. Tekrar ajur dolayıp 1 2
3 ilmek düz ördüm. Şimdi yine bu 3 ilmeğimizi birlikte öreceğiz. İlk kısımda, bu kısımda yaptığımız gibi birinci ilmeği alıyorum. Diğer 2 ilmeği yerlerini değiştiriyorum. Diğer ilmeği de üzerine atıp düzgün olması için bu şekilde yapıyorum. Üçünü birlikte düz örüyorum. Daha sonra 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. Bir ajur doluyorum. Bir ilmek düz. Tekrar doluyorum. 1, 2, 3 ilmek düz ördükten sonra yine bu kısımda popcorn'un hizasındaki ilmeklere gelince değiştiriyorum. Yerlerini düzeltiyorum. Üçünü birlikte düz örüyorum. 1, 2, 3 düz ilmek örüp dördüncü ajurumu doluyorum. 1, 2, 3, 4. Daha sonra bir düz ilmek, tekrar ajur, 1, 2, 3 ilmek düz örüp devamındaki 2 ilmeği sağ kes yapıyorum. 5 ilmeğimi normal örüyorum. Ayracımı alıp bu kısımdaki ilmeklerimi de örüyorum. Bant kısmındayız. Sırayı tamamlayınca yine bu şekilde gösteriyorum. Ters yüzden sıramı tamamlayıp bu kısımdaki popcornla birlikte başlayıp sırayı tarif edeceğim arkadaşlar. Düz yüzdeyiz arkadaşlar. Yine model kurulumu ve popcorn yapacağız. Bu kısma da popcorn yapacağız. Modelimizi de ilk sıranın aynısı gibi 1, 2, 3, 4 tane model kuracağız. Bu kısımlara da 1, 2, 3 tane popcorn, birer tane de sağ ve sol yöne popcorn yapacağız. Bandıma kadar örmüştüm. Ayracımı alıyorum. Devamında 1, 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Bir tane haroşa ördüm. Ve popcorn ilmeğine geldim. Tığımı takıyorum ilmeğime. Bir zincir çekiyorum. Bir tane daha. Ve dolgularımı yapıyorum. 1, 2, 2 de çıkıyorum dolgularımı. İkinci dolgum. Üçüncü dolgum. Ve dördüncüsü. İlmeği şişimden çıkardım. Hepsini birlikte topluyorum. Sıkılıyorum biraz. Daha sonra tığımla bir alt sıradan bir ilmek toplayıp popcorn ilmeğinden kaydırıp şişime aldım. Sağ yöndeki şişimizi alıp biraz bu şekilde sıkılıyoruz. Daha sonra haroşa ilmeğimizi 2 tane ters ilmeği örüp ayracı alıyorum. Şimdi yine modelimizin ilk bu sırası. Başladığımız gibi 1, 2, 3 tane düz ilmek. Devamındaki 2 ilmeğin yönünü değiştiriyoruz. İkisini birlikte sağ kes yaptık. Bir tane ajur doladık. Bir düz ilmek ördük. Tekrar ajur doladık. Devamındaki 2 ilmeği sola kes yaptık. 1, 2 tane düz ilmek ördük. Normalde bu kısımda popcorn olmasa 5 tane düz ilmek öreceğiz arkadaşlar. Ama üçüncüsüne bu kısma popcorn yapıp devamında 2 düz daha örüyoruz. Taktım yine tığımı, bir zincir daha.
Çok tekrarladığım için tekrarlamayacağım popcornları. Topluyorum. Diğer ilmeğimi alınca bu şekilde biraz yerleştiriyorum. Daha sonra 1 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek düzden sonra 2 ilmeği şişimden alıp bu şekilde düzelttim. Sağ kes yaptım. Bir ajur doladım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir ilmek ajur dolayıp 2 ilmeği sola kes yaptım. Devam edip 1 2 ilmek düz ördüm. 3. ilmeğe yine popcorn yapıyoruz. Bir zincir, bir tane daha ve dolguları. Topladık. İpimizi yerleştiriyoruz. 1 2 tane düz ilmek örüyorum. Devamındaki 2 ilmeği çıkarttım, düzelttim. Sağ kes yaptım. Bir ajur doladım. Bir düz ilmek, tekrar ajur dolayıp 2 ilmeği sola kes yaptım. Devam edip 1 2 ilmek düz ördüm. Yine bu kısımda siz de tahmin edersiniz, popcorn hizası ilmeği, bir zincir, bir zincir daha, üç ve 4. dolgum. Topluyorum, tutturuyorum. Sağ yöndeki şişime alıp yerleştiriyorum. Devam ediyorum. 1 2 ilmek düz örüyorum. Daha sonraki 2 ilmeği şişimden aldım. Düzelttim. İkisini birlikte düz sağ kes yaptım. Bir ajur doladım. Bir düz ilmek ördüm. Tekrar doladım. 2 ilmeği sola kes yaptım. Devamında 1 2 3 ilmek düz ördüm. Ayracımı aldım. 2 ilmek ters. Bu arada şişim gıcırdamaya başladığı için bir önlem düşüneceğim. Heyecandan bazen böyle oluyor çekimde arkadaşlar. Tekrar bu kısma da bir popcorn yapacağız. Birinci haroşayı ördükten sonra bu şekilde sırayı tamamlayacağız. Şişim gıcırdadığı için devam etmiyorum. Zaten aynısı arkadaşlar. Devam ediyoruz örgümüze. Bant kısmını ve bu kısımdaki 7 ilmeği tamamladım. İkinci ayracımdayım. Alıyorum ikinci ayracımı. Daha sonra 1 2 ilmek düz örüyorum. Devamındaki 2 ilmeği yönünü değiştirerek sağ kes yaptım. Devam edip bir düz ilmek ördüm. Tekrar doladım. Bir düz ilmek ördüm. Tekrar doluyorum. Bir düz ilmek. Bir düz ilmekten sonra 2 ilmeği birlikte sola kes yaptım. Devam edip 1 2 3 ilmek düz ördüm.
Daha sonraki 2 ilmeği şişimden çıkarttım. Düzelttim. Sağ kes yaptım. Bir ilmek düz. Tekrar bir ajur doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar ajur doluyorum. Bir ilmek düz örüp devamında 2 ilmeği sola kes yaptım. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Tekrar 2 ilmeği çıkarttım. Ve yeniden sağ kes yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ajur doladım. Bir düz ilmek. Tekrar ajur. Bir düz ilmek. 2 ilmeği sola kes yaptım. 1, 2, 3 tane düz ilmek ördüm. Devamındaki 2 ilmeği çıkardım. Sağ kes yaptım. Bir düz ilmek örüyorum. Ajur doluyorum. Bir düz ilmek daha. Bir ajur daha doluyorum. Bir düz ilmek. Devamındaki 2 ilmeği sola kes yaptım. Ayraçtan önceki 2 düz ilmeğimi ördüm. Ayracımı alıp diğer ilmeklerimi devam edeceğim. Yeterli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar model sıralarının. Çünkü bu kısımdayız ve tüm sıraları tarif ettim. Şimdi bu şekilde yaka oyuntusuna gelene kadar devam edip öreceğiz arkadaşlar. Modelin biraz çoğaldığı zaman nasıl göründüğünü yine göstereceğim. İlk defa ördüğüm için belli bir santim veya model sayısı şimdi veremiyorum ama tamamladığımda bir sonraki karede veya model çoğaldıktan sonraki karede hem sayı olarak hem de mezura ile ölçü vereceğim. Tarif ettiğim gibi modelli şekilde bu kısımlara da popcornlarımızı yaparak devam edeceğiz. Süveterimizde ilerledim arkadaşlar. Modelimizin görüntüsü de bu şekilde oldu. Ben çok beğendim. Düz yüzü, ters yüzü. Devam edip modelli olarak öreceğiz. Yaka oyuntusuna kadar herhangi bir değişiklik olmayacak. Yaka oyuntusu hizasına geldiğim zaman mezurayla ve model sıra olarak ölçü vereceğim arkadaşlar. Devam ediyoruz. Süveterimizde ilerledik arkadaşlar. Yaka oyuntusu mesafesine geldik. Ölçü olarak modelimizi sayıyoruz. Bu kısımdan ilk popcorn yaptığım yaprak modelini sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. modeldeyim. 5 modeli tamamladık. 6. modelin son sırası popcorn yapacağımız sırasında popcornları yapacağız ama bu kısma model kurmayacağız. Düz yüzden popcornları yaparak devam edeceğiz. Ters yüzden de ördükten sonra diğer düz yüzde bu kısma haroşa çizgiler örmeye başlayacağız. 5 çizgi ördüğümüz zaman süveterimizin ön kısmında yaka kısımlarını ayıracağız. Bandımı ördüm. Daha sonra bu kısımdaki popcornu yaptım arkadaşlar. Devam ediyorum. İlmeklerimi popcorn yapacağım ilmeğe kadar düz örüyorum. Bu kısımda bir de popcorn'a geçmeden önce santimle ölçü vermek istiyorum. Şaşırtmasın, daha önceden ölçelim. Örgümüzün yüksekliği 26 santim arkadaşlar. İlk popcornumu yapıyorum. Ve 4. dolgum. Çıkardım şişimden. Topladım. Bir alt ilmekten ilmek takıp tutturdum. Yerleştiriyorum. Daha sonra diğer popcorn ilmeğine kadar tüm ilmekleri düz örüyorum. Bu kısma model kurmuyoruz tekrar.
Yeniden popcorn yapıyorum. Sırayı bu şekilde tamamlayacağım arkadaşlar. Ters yüzden de tamamlayıp düz yüzde tekrar haroşa ilmekleri tarif edeceğim. Örgüde popcorn yaptığım sırayı ve ters yüzden sıramı tamamladım arkadaşlar. Şimdi 5 çizgi haroşa öreceğiz. 5 çizgi haroşa örerken bu kısımdaki işlem aynen devam edecek. Yine popcornlarımızı yapacağız ama modelleri örmeyeceğiz. 8 ilmek sağ yöndeki bandımız, devamında 2 4 6 7 ilmek de devam edeceğimiz bölümdeki ilmek aynı şekilde öreceğiz ve aralarında 1 2 3 çizgi haroşa olduğu zaman tekrar popcornumuzu sırasına göre yapacağız. Model kısmında ise herhangi bir işlem yapmayacağız. Tüm ilmeklerimizi haroşa örmeye başlayacağız. 5 çizgi haroşayı ördük tamamladığım zaman sağ yöne ve sol yöne omuz ilmeklerini ayırıp ortasında kalan ilmekleri kapatacağız arkadaşlar. 5 çizgi haroşayı tamamlayıp devam ediyorum. Örgümde 5 çizgi haroşa kısmı örüp tamamladım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 ters yüzden ördüğüm ipim sağ yönde. Şimdi örgümüzü 3'e böleceğiz arkadaşlar. 3'e bölmek için örgümüzün sağ yönündeki ve sol yönündeki 8'er ilmek banttan oluşan ilmekten bir de bu kısma ekleyeceğiz. Ekleyeceğimiz 2 4 6 8 ilmeği saymak için ters yüzden bu kısımdaki bu düz olan ilmeklerden sonra 8 ilmek sayıp bir ayraç takıyoruz. 2 4 6 8 ilmek, 8 8 16 7 tane daha 23 ilmekten oluşan sağ omuzu örüp tamamlayacağız. Örerken aynı şekilde popcornlarımızı yapacağız. Sağ omuzu tamamladıktan sonra yaka kısmındaki bu kısımdaki boyun kısmındaki 25 ilmeği kapatacağız. Diğer yönde yine 2 4 6 8 ilmek bant, 2 4 6 7 ilmek popcornlu kısım, daha sonra 2 4 6 8 ilmeğimiz var. 23 ilmekle de sol omuzu öreceğiz. Bu kısmı tamamladıktan sonra ipimizi bağlayıp ilmekleri kapatarak sol omuza devam edeceğiz arkadaşlar. Popcornlar içinde 3 çizgi haroşa olduğunda, sırası geldiğinde popcornlarımızı yapacağız. Yazıyla da göstermek istiyorum. 23 ilmek sağ omuz, 25 ilmek yaka kısmı, 23 ilmek sol omuz. Toplamda 71 ilmek zaten örgümüz. İlmeklerimi, bantlarımı haroşa örüyorum. Daha sonra 7 ilmekten oluşan bu kısım, ayracıma kadar olan 8 ilmeği de öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 ayracıma geldim. Örgünün düz yüzünden devam etmiyorum. Çeviriyorum örgüyü. Ters yüzden tekrar sol yöne doğru örmeye başlıyorum. Yaka kısmı ve sol omuz ilmekleri şişimde kalacak. Bu kısımda yeterli yüksekliğe gelene kadar örüp devam ediyorum arkadaşlar.
tamamladığımda, sağ omuzu tamamladığımda tarife devam edeceğim. Popcornlarımızı ve haraşo çizgileri, bu kısımdan haraşo çizgileri sayarak ölçü vereceğim. Örgümde omuz kısmındaki sıralarımı tamamladım arkadaşlar. Haraşo çizgileri saydığımızda bu kısımda 1, 2, 3, 4, 5 tanesi bu kısmın, yaka kısmının 5 çizgiden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 çizgi haraşo ördük. Santim olarak da ölçtüğümde bu kısımda yüksekliği 6 santim arkadaşlar. Şimdi ilmeklerimizi bir ilmek tutucuya alacağız. Kapatmayacağız ilmeklerimizi. Arka kısmında ördüğüm zaman ilmeklerimi ikisini birlikte çıkartacağım. Omuz kısmını, dikişini o şekilde yapacağız. Kapatıyoruz ilmek tutucumuzu. İpimi de kestim bu arada. Birleştirmeye yetecek kadar ip bıraktım. Şimdi şişimizi yerleştiriyoruz. Örgümüzün kestiğimiz ipi bu kısma, dönüş yaptığımız kısımda uygun bir yere tığla bu şekilde ilmek takıp bağlıyorum. Daha sonra gizleyeceğiz bu kısımdaki ipi. İlmeklerimizi kapatırken, yaka kısmında ve boyun kısmında ilmek kapatırken boşluk oluşmaması için arkadaşlar bu şekilde tığımla bir tane ilmek takacağım. İlmeği karşı yönden takıyorum. Yine tığımı alıyorum. El alışkanlığı şişimi almak istesem de, çünkü tığla kapatmaya devam edeceğim. Bu yönden, ipi bağladığım yönden hizasından hemen 2, 4, 6. haraşo çizginin hizasından bir ilmek taktım. İpimi ön kısma alıp ilmeklerimi kapatmaya başladım. Tığım biraz takılıyor. İşlemimiz bu şekilde arkadaşlar. Bu arada birazcık kendim hasta olduğum için ve ülkemizdeki depreme de çok üzgün olduğum için sesimin tonu pek güzel değil. Kusura bakmayın. Ama illaki bir şeylerle tutunup ayakta kalmak zorundayız. Ayracıma kadar kapatıyorum ilmeklerimi. Kesmeyeceğim bu kısımdaki çekimi. Sonuncu ilmeğimi de kestim. Ayraçtan sonra 23 ilmeğim var. İlmek kapattığım bu ilmeğimi de ikisini birlikte alarak eksilteceğim. İpimi örgünün ön yüzüne alıyorum. İlmek kapattığım ilmeği ve 8 ilmek olarak ayarladığım bant ilmeğini ikisini birlikte bu şekilde örüyorum. Örgümün
sol yönüne doğru devam ederek sol omuz kısmındaki sıralarımı da tamamlayacağım arkadaşlar. Yine sıralarına göre popcornlarımı yapacağım. Diğer yönde 1 2 3 tane popcorn yaptık. Aynı sıra ve sayıda yapıp tamamlıyoruz. Süveterimde omuz kısımlarını tamamladım arkadaşlar. Sağ ve sol omuzu bu şekilde düzeltip gösteriyorum. Görüntüsü bu şekilde. Şimdi sol yöndeki ilmeklerimizi de bir ilmek tutucuya alacağız. Daha sonra arka kısmı örmeye başlayacağız. İlmeklerimi alıyorum. Ön kısım bu şekilde. Süveterimizin arka kısmını ön kısımdan sadece bu lastik mesafesi kadar uzun öreceğiz arkadaşlar. Bu şekilde arkası 3 santim uzun olacak. Kaldırıyoruz ön kısmı. Diğer bir şişime bu kısımda olduğu gibi ön kısmı başladığım gibi ilk önce örgüyü döndürerek ilmeklerimi atıp başlayacağım. Daha sonra 2 4 6 çizgi haraşo öreceğim. Daha sonra tarife devam edeceğim. Bu kısım aynı olduğu için tarif yapmayacağım. Aynı şekilde arka kısmın bu bandını hazırlayıp devam edeceğiz. Lastiğimi hazırladım arkadaşlar. 71 ilmek, yine ilmeklerimi aynı şekilde çevirip örüp 2 4 6 çizgi haroşa yaptım. Şimdi 2 4 6 8 ilmek sağ yöne bant ayarlayacağız. Sol yöne de 2 4 6 8 ilmek bant ayarlayıp arasında kalan ilmekleri düz öreceğiz. Ters yüzden de sıramızı tamamlayacağız. Daha sonra popcorn yapacağız. Model kurmayacağız. Sadece 5'er ilmek ara ile tüm bu kısımda düz olan kısma popcorn yapacağız. 2 4 6 8 ilmeği tamamladım. Daha sonra 1 2 3 bu şekilde devam edip diğer yönde 8 ilmek kalana kadar düz örüyoruz. İlmeklerimi örüp bu kısımda bant kısmında devam ediyorum. Sıra sonuna yaklaştım arkadaşlar. Sol yönden sayıyorum. 2 4 6 8 9 ilmeğim kalmış. Bir tanesini daha düz ördükten sonra 8 ilmeği haroşa örgüye dönüyorum. Ters yüzden de tüm sıramı ters örerek tamamlayacağım. Bu iç kısımdaki bu kısımlarda düz ören arkadaşlar 8 ilmek haroşa, diğer ilmekler yine ters ve bu kısımda da 8 ilmek haroşa. Düz yüzde tarife devam ediyorum. Şimdi bu sırada düz olan ilmeklerimize popcornlar yapacağız arkadaşlar. Bu kısımdaki popcornlar gibi arka kısımda lastikten sonra popcornlarımız olacak. Yine tığımızı aldık. Şişi değiştirdim ama yine 3 numara arkadaşlar. Bandımızı örerek başlıyoruz. Tamamladık bant ilmeklerini. Daha sonra 1 2 3 ilmek örüyorum. 3 düz ilmek. 3 düz ilmekten sonra tığımı alıyorum. 4. ilmeğe takıyorum. Bir zincir daha ve popcornumun dolgularını yapıyorum. İkinci dolgum, üçüncüsü ve dördüncüsü.
Tığımda 5 ilmek var. Hepsini birden topluyorum. Daha sonra tutturuyorum, alt kısımdan bir ilmek alıp şişime aldım ilmeğimi, sağ yöndeki şişime alıp yerleştirdim. Devamında 1 2 3 4 5 ilmek örüyorum. 6. ilmeğe tığımı taktım. İlmeğimi alıp bir zincir daha aynı şekilde popcornumu yapıyorum. Dördüncü dolgum. Topluyorum hepsini birden. Tutturdum. Sağ yöndeki şişime aldım. Yine 1 2 3 4 5 ilmek düz örüp popcornumu yapacağım. Sıra boyunca bu şekilde devam edeceğim. Sıra sonunda bu kısımlarda tarife devam ediyorum arkadaşlar. Popcornlarımı örerek ilerledim. Tüm popcornlarımın arasında 5'er ilmek var. Sadece bantla bu kısımda ilk yaptığımın arasında 3 ilmek var arkadaşlar. Bitirirken de aynı şekilde tamamlayacağız. Sol yöndeki şişimde 2 4 6 8 ilmek bant ilmeğim, 1 2 3 ilmek düz ilmeğim, bir tane popcorn ilmeğim ve 1 2 3 4 5 tane düz ilmeğim var. Son yaptığım işlem şişimde popcorn ilmeğiydi. Devam edip 1 2 3 4 5 ilmek düz örüyorum. 6. ilmeğime tığımı aldım, yine ilmeğimi taktım, bir zincir daha, birinci dolgum, ikinci dolgum, üçüncüsü ve dördüncü dolgum tamamladım. Şişimden çıkardım ilmeği, hepsini birlikte topluyorum. Daha sonra alt kısımdan ilmeği alıp tutturup kaydırdım içinden. Tığımı bırakıyorum. Sağ yöndeki şişimi aldım. Sol yönden 1 2 3 tane düz ilmek ördüm. Daha sonra bant ilmeklerimi örerek sırayı tamamlıyorum. Bir de bir şeyi hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Benden büyük örgü örenler, süveteri benden büyük örmek isteyenler için ilmeklerinizi şişinize attığınız zaman bu popcornları yerleştirmek için 8 ilmek sağ yönden bant sayın, 8 ilmek sol yönden bant sayın. İkisinin ortasındaki kalan ilmekleri şu şekilde sayabilirsiniz. 2 ilmek veya 3 ilmek bırakın bu kısımda veya direkt popcornla da başlayabilirsiniz. 2 ilmek diyelim. 2 ilmekten sonra bir popcorn ilmeği, 5 ilmek düz ilmek, bir popcorn ilmeği, 5 ilmek düz ilmek, popcorn ilmeği diye saydığınızda bu kısımda ilmekleriniz dengesiz kaldığında veya fazla kaldığında sol ve sağ yöne fazla olan ilmeği yerleştirebilirsiniz. Süveterde arka kısımda başka bir işlemimiz yok. 8'er ilmek bant ve düz yüzde düz, ters yüzde ters örgü örerek ön kısımdaki gibi yükseklik olana kadar devam edeceğiz. Sadece birazcık şu şekilde tarif etmek istiyorum. Arka kısım şu kadar uzun olacak arkadaşlar, bant mesafesince. Bu şekilde devam edip öreceğiz. Ön kısımda 5 ilmek kaldığı zaman yaka oyuntusu yapacağız arkadaşlar. Devam edip hiçbir işlem yapmadan
gerekli uzunluğa gelene kadar örüyorum arkadaşlar. Yeterli uzunluğa geldiğinde haroşa çizgileri sayarak ve santimle ölçü vereceğim. Örgümün arka kısmında ilerledim arkadaşlar. Şimdi size haroşa çizgileri sayarak ölçü vereceğim. Ayarlayacağız. Süveterimizin ön kısmı arka kısımdan daha kısa olacak. Bu şekilde yapacağız. Başlıyoruz şimdi sıralarımızı sayıp ayarlama yapmaya. İlk önce ön kısmın haroşa çizgilerini sayacağım. Ön kısmı sayarken hemen bu kısımdaki tekstil tipi örgü başlamadan sonraki haroşa çizgilerimden itibaren başlayarak sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 çizgi örgümüz var. Sayıyla da göstermek istiyorum. 68 çizgi haroşa ön kısım. Arka kısmı ise daha uzun olacağı için saymaya bu kısımdaki tekstil tipi örgü başlamadan sonraki lastik sayımızı sayıya dahil etmeyeceğiz. 2, 4, 6 çizgiyi sayıya dahil etmiyoruz. 6 çizgiden sonra saymaya başlıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59 çizgi haroşam var. Ters yüzden ördüm. Düz yüzdeyim. Bu seviyede diğer örgümüzün seviyesine 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 9 çizgi eksiğimiz var. Bu 9 çizgiyi 1, 2, 3, 4, 5 çizgi haroşa öreceğiz. Daha sonra 6. çizgide boyun kısmındaki ilmeklerimizi kapatacağız. Kalan sıralarımızı da omuz yüksekliği örerek kullanacağız arkadaşlar. Bu kısımda omuz kısmı da aynen arkadaki gibi öndeki gibi ayarlayacağız. Arka kısma 8 ilmek bant, 7 ilmek düz, tekrar 8 ilmek bant olacak. Her iki sağ ve sol yönde 8 ilmek banttan sonra 7 ilmek düz öreceğiz. Daha sonra ortasında kalan ilmekleri haroşa öreceğiz. 15 ilmek bu kısımda, 15 ilmek bu kısımda, ortadaki kısımlarda haroşa. 15 ilmeğin 8 ilmeği bant ilmeği, 7 ilmek düz olacak. Kenar ilmeğimi alıyorum. Daha sonra bandımın ilmeklerini örüyorum. 2, 4, 6, 8 ilmekten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek düz ördüm. 7 ilmekten sonra diğer ilmeklerimi de haroşa örgüye dönüyorum. Diğer yönde, sol yönde 15 ilmek kalana kadar haroşa örgü öreceğiz. Bu kısmı çekmesem de olur ama kesmek istemiyorum. Nasıl yaptığımı daha iyi anlatmak için tamamen tüm sırayı çekeceğim.
Devam ediyoruz. Kontrol ediyorum. Daha var biraz, 7 ilmekten çok. 2, 4, 6, 8 ilmek. Devamında 2, 4, 6, 7 ilmek kalmış. Tam tutturmuşuz. Bu 7 ilmeği düz örüyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmekten sonra bant ilmeklerimiz. Tamamladık sırayı. Bu şekilde 5 çizgi haroşa olana kadar devam edip örüyoruz. Süveterimizin arka kısımdaki 1, 2, 3, 4, 5 çizgi haroşayı tamamladım. Sağ omuzda 23 ilmekten oluşan omuz kısmını arka kısımda da yapacağız. Ön kısımda bu şekilde yapmıştık. Arka kısımda ise sadece 4 çizgi haroşa örerek yükseklik vereceğiz. 2, 4, 6, 8 ilmek bandım. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek düz. Devamında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 ilmek. Toplamda 23 ilmek. 2, 4, 6, 8 ilmek de bu kısımdan aldıktan sonra boyun kısmındaki ilmeklere devam etmiyoruz. Dönüyoruz örgünün ters yüzüne. Bu kısımda da tekrar ters yüzden sol yöne doğru örüyorum. 4 çizgi olduğu zaman ön kısımda bıraktığımız ilmeklerle bu kısımda tamamladığım ilmekleri kapatacağım. 4 çizgiyi tamamlayıp devam ediyorum. Tamamladım 4 çizgi haroşayı arkadaşlar. Toplamda 2, 4, 6, 8, 9 çizgi haroşamız oldu. Şimdi omuz kısmını birleştireceğiz. Ters yüzden ördüm. Şişimin ucu sağ yönde, ipim de bu kısımda. Arka kısmı bu şekilde bırakıyorum. Düz yüzü sizden tarafta olacak. Ön kısmı da üstüne katlıyorum. Ters yüzü sizden tarafta olacak. İkisinin de örgümüzün düz yüzleri iç kısma gelecek. Şişime aldım ilmekleri. Ön kısımda ilmek tutucuya aldığım ilmeklerimi şişimin diğer ucuna taktım. İkisini bu şekilde tutuyorum ve omuz kısmını birleştireceğim. Bir ilmek ön kısımdan alıyorum tığıma, bir ilmek arka kısımdan alıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Şişimden 2 ilmeği de bu şekilde çıkarıyorum. İpimi biraz yerleştirip sıkılıyorum. Daha sonra yine bir ilmek ön yüzden, bir ilmek arka yüzden aldım. İkisini birlikte ördüm. Ördüğüm ilmeği ilk ilmeğin içinden kaydırdım. Devam edip işlemi tekrarlıyorum. Bir tane ön yüzden, bir tane arka yüzden. İlmeklerimin tamamını bu şekilde kapatacağım. Omuz dikişini de yapmış olacağım arkadaşlar. Göstermek istiyorum düz yüzden. Düz yüzden görüntümüz de bu şekilde. Bu kısma kadar tamamlıyorum. Daha sonra devam edeceğiz. Tamamladım arkadaşlar omuz birleştirmeyi. Bu kısımda bir zincir çekip sıkıladım. İpimi kestim. Kestiğim ipimi örgünün ters yüzünden
bu kısımdaki 1, 2, 3, 4, 5, 6. haroşa çizginin hizasına bağlıyorum. Bir düğüm atacağım. Daha sonra bu ipimi yine temizleyip gizleyeceğim. Altıncı çizgi haroşayı örerek ilmeklerimizi kapatacağız arkadaşlar. Tığla kapatacağım yine. Açıklık olmaması için yine bir tane bu hizadan ilmek takmak istiyorum. Taktım ilmeğimi. Daha sonra şişimden bir ilmek alıyorum. Haroşa örüp aldığım ilmeğin içinden kaydırıyorum. Yerleştiriyorum yine. Diğer ilmeklerimi de haroşa örerek kapatıyorum. ...23 ilmeğimiz kalana kadar devam edeceğiz. İlmeklerimizi kapatmaya. Bu arada şişim değil ip gıcır diyor arkadaşlar. Çok güzel bir ipti ama neden gıcırtı yaptı anlayamadım. İpte de ilk kez rast geldim bu şekilde. Az bir ilmeğimiz kaldı. Sayıyorum. 2, 4, 6, 7 tane kalmış. Bir tanesini tekrar açıyorum. Kontrol ediyorum. 2, 4, 6, 8 ilmek. Sol omuzu da bu şekilde öreceğiz. Tığımı bırakıp şişimi alıyorum. İlmek aldığım bu ilmeği bu şekilde taktım. İpimi ön yüze atıp ikisini birlikte haroşa ördüm. Devam edip bu kısımda 9 çizgi haroşa olana kadar öreceğim. Daha sonra ikinci omuzu birleştireceğiz arkadaşlar. Yaptığımız işlemi de göstermek istiyorum. Bu şekilde. Süveterimizin sol yönündeki haroşa çizgileri de tamamladık. 2, 4, 6, 8, 9 çizgi haroşa var. Şişimiz burada bekleyecek. Düzeltiyoruz ön kısmı. Bu şekilde. Şimdi ilmek tutucudan ilmeklerimi takacağım. Şişime aldım ilmekleri. İkisini birlikte yine bu şekilde düzeltiyorum arkadaşlar. Daha sonra diğer omuzda yaptığım gibi bir tane bir şişimden bir tane diğer şişimden alarak yine omuz dikişini yapacağım. Düzeltiyorum ipimi. Bir tane ön kısımdan alıyorum. İlmek bir tane arka kısımdan tığıma ikisini birlikte ördüm. Şişimden çıkarıyorum dikkatlice. Yerleştiriyorum. Birer ilmek daha alıp ikisini birlikte örüp ördüğüm ilmeği kaydırıyorum. Omuz dikişinden sonra kalan işlemimiz sadece bir kordon öreceğiz arkadaşlar. Bu kısmı tamamlayıp kordon örülüşünü tarif edeceğim. Omuz kısmındaki ilmekleri kapatmayı tamamladım arkadaşlar. Başka dikişi yok süveterimizin. Şimdi bağcıklarımızı yapacağız.
Bağcıklarımızı yapmak oldukça kolay. Bir tanesini yapıp bu şekilde bağladım. Diğer bağcığımı da ölçü için bağlamadım. Şimdi tarif edeceğim bağcığın yapılışını. Bağcık için 2,5 numara tığ kullandım arkadaşlar. Süveterimizi kaldıralım. Görüntümüzü kapatmasın. Örgümüzün kalan ipinden bu şekilde başlangıç ipini alıyoruz. Tahmini 1 metre kadar ip ayırıyoruz arkadaşlar. 1 metre ayırdıktan sonra yarım metre kadar daha ayırıyorum. İp sağ yönde kalacak. Ayırdığımız ip, örgü ipimizin diğer yönünü parmağımıza doluyoruz, tutuyorum. Tığımı taktım. Bir tane zincir oluşturuyorum. Zinciri çok da sıkmadan bu şekilde yerleştiriyorum. Daha sonra tığımı ipimin alt ucundan sağ yönde kalan kısımdan tığımı bir tane bu şekilde dolayıp üzerine alıyorum. Üzerine aldığım ipimle tığımda oluşturduğum ilmeğin ikisini birlikte örüyorum. Tekrar doluyorum. Örüyorum. Yeniden doluyorum tığımı, örüyorum. Birazcık tığımdan bu şekilde bol tutuyorum. Doluyorum. İkisini birlikte örüyorum. Gayet kolay örmesi. Bu şekilde bir iş yapacağız. Yapacağımız kordonun uzunluğu da arkadaşlar mezurayla ölçeceğim. Bağlamadığım diğer kordonu mezuramla tutup bu şekilde serbest şekilde herhangi bir çekiştirme yapmadan ölçüyorum. 60 santim arkadaşlar. 60 santim kadar ördüğünüzde bağcık için yeterli olacaktır. Bağcıkları tamamladıktan sonra haroşa kısımdan çizgilerimizi sayacağız ve bağlayacağız. Sağ yönde 34 çizgi haroşa saydıktan sonra bağladım ben. Sol yönden de sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. 34 çizgi saydıktan sonra diğer tığımla da olur. Bu kısımdan bir ilmeğin hizasından bir boşluktan tığımı takıyorum. Tığımı da bu ördüğüm kordonun uç kısmına taktıktan sonra bu şekilde örgüme takıyorum. Diğer yönden de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 çizgi haroşa sayıyorum. Yine haroşa kısımların iç kısmından bir boşluktan tığımı bu şekilde taktım. Yaptığım bağcığın diğer ucundan da bu kısma takıyorum. Daha sonra ikisinin uzunluğunu bu şekilde ayarlıyorum. Fiyonk olacak şekilde arkadaşlar bu şekilde tutup bağlıyorum. Tekrar yapacağım. Bu şekilde tutuyorum. Diğer kısmı da üst taraftan dolayıp ikisini bir bağlıyorum. Daha sonra uç kısımlarına da bir tane düğüm atıp sıkılıyorum. Birazcık örgümüzün herhangi bir ütü veya buhar yapmıyorum. Ben bu şekilde elle düzeltip yine
mezura ile ölçüsünü vereceğim. Örgümüzün genişliği arkadaşlar, süveterimizin genişliği 26 santim. 26 santim. Boyu ise 37 santim. 1-1,5 yaşa uygun bir süveter oldu. Büyüğünü örmek için arkadaşlar bu kısımda, model kısmında modelimizin tüm ilmeklerini bir tane daha ekleyip büyütebilirsiniz. Bir büyük bedenini örmek için 10 ilmek ekleyeceksiniz. Bir de artı 1 ilmek ekleyeceksiniz bu kısımdaki, bu ortadakinin denk gelmesi için. Tarifimizin de sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin hepinize.